Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dondurucuda muhafaza edebileceğiniz çıtır çıtır içi kat kat tel tel ayrılan katmer tarifiyle geldim. Ramazan da yaklaşıyorken sizin için kurtarıcı olacak. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 6 bardak un aldım. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar maya ekledim. Yarım paket kabartma tozu ekledim. 1 bardak ılık su ekliyorum. 1 bardak da süt ekledim. 1 bardak sütü de yanıma alıyorum. Yavaş yavaş hamurumu yoğunlaşıncaya kadar spatula yardımıyla karıştırıyorum. Yoğunlaşmaya başladıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşamada sütü azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı süt miktarı değişebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. 1,5 bardaktan biraz daha fazla süt kullandım. Dibinde biraz kaldı, 2 parmak kadar. Yoğunlaşmaya başladı. Spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamurumu bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladım. Masaya aldım. Masaya aldıktan sonra 4-5 dakika kadar özlü bir hal alıncaya kadar hamurumu yoğuruyorum. Eğer acemiyseniz 6-7 dakika kadar yoğurabilirsiniz. Hamur pürüzsüz bir hale gelinceye kadar güzelce yoğurduktan sonra buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Yarım saat kadar dinlendiriyorum. Hamuru poşetin içerisinde yarım saat kadar dinlendirdim. Hamuru poşetin içerisinden çıkartıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra göz kararı olacak şekilde 8 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra en az bir 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Rahat bir şekilde açılsın. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bezeleri 15-20 dakika kadar dinlendirdim. Undan destek alarak açıyorum. Merdane yardımı ile biraz büyütüyorum. Servis tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. Acemilerin bile kolaylıkla yapabileceği muhteşem bir tarif. Açarken çok aşırı un kullanmamaya, hamuru sertleştirmemeye dikkat edin. Hamurumu yeteri kadar açtıktan sonra hazırladığım yağ karışımından sürüyorum. 150 gram kadar tereyağını erittim. İçerisine 1 çay bardağı kadar da sıvı yağını karıştırdım. Yağı hamurun her yerine değecek şekilde güzelce sürüyorum. Yağın ılıktan biraz daha sıcak olmasına dikkat edin. Yoğun sürülmesi gerekiyor. Soğuk veya çok sıcak olmaması gerekiyor. Katmeri katladıktan sonra içerisindeki katı yağ tamamen donması için kenara alıyorum. İlk defa deneyenler için bir tane daha hazırlıyorum. Yağın yoğunluğuna dikkat edin. Bu şekilde yoğun olması gerekiyor. Yağı her yerine değecek şekilde sürdüm. Katlıyorum. Katladıktan sonra kenara alıyorum.
Katmerlerimin hepsini hazırladım. 20 dakika kadar dinlendirdim. İçerisindeki katı yağ tamamen dondu. Oda sıcaklığına göre bu süre uzayabilir veya kısalabilir. Katı yağının donduğundan emin olun. Bundan destek alarak açıyorum. Elimle biraz büyüttükten sonra merdane yardımıyla büyütüyorum. Kalınlığını ve inceliğini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız o şekilde hazırlayın. Ben kullandığım tavanın büyüklüğüne göre ayarladım. 34 santimlik bir tava kullanıyorum. Kenara alıyorum. Hepsini aynı şekilde açıyorum. Dört tanesini hazırladıktan sonra poşet serdim. Poşetin üzerine alıyorum. Ben hepsini dondurucuya kaldıracağım. Bir gün sonra 2 tanesini sizler için pişireceğim. Aralarına tek tek buzdolabı poşetini yerleştirdim. Bir gece buzdolabında dondurdum. Gördüğünüz gibi donuk bir şekilde. Hepsini bir tane poşete alıyorum. 4 tanesini bir poşete, 4 tanesini de bir poşete alabilirsiniz. Altı tanesini dondurucuya kaldırıyorum. 2 tanesini sizler için pişiriyorum. Uygun bir tavanın altını yağladım. Donuk bir haldeyken tavaya bırakıyorum. Kısık ateşte yavaş yavaş pişiriyorum. Ocağımın en büyük gözünü kullanıyorum. Kabarmaya başladıktan sonra ocağın altını çok az açıyorum. İyice kabarmaya başladıktan sonra çeviriyorum. Diğer tarafını da biraz pişirdikten sonra çevire çevire pişiriyorum. İçerisinin katlarının da güzel bir şekilde pişmesi için. Eğer ani misafirleriniz geliyorsa, kahvaltıya misafirleriniz geliyorsa, sahurda kendinize, çocuklarınıza yapabileceğiniz muhteşem bir tarif. Bu tarifi mutlaka deneyin. Denedikten sonra da o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. İlerleyen dakikalarda dokusunu, çıtırtısını, yumuşaklığını daha da yakından göstermeye çalışacağım. Sizler katmerin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.